Derdimiz hayatta kalmak değil. Ne kadar çok fazla malzeme, o kadar çok maliyet. İlerleyen dakikalarda çeşitli tiyolar da öğreneceksin. Bu da kampının rezil olmasına sebep olacaktır. Gece tuvalete giderken çok daha iyi anlayacaksın. Kampı sevdin, biraz da para harcayabileceğini düşünüyorsun. Artık yeni bir hobin olacak. Merhaba, kampa yeni mi başlıyorsun? Ya da başlamak istiyorsun? Bu video sana gerçekten ihtiyacın olan malzemeleri anlatıyor. Ne eksik ne de fazla. Derdimiz hayatta kalmak değil. Keyifli ve güvenli ilk kamp deneyimini yaşamak. Unutma, ne kadar çok fazla malzeme o kadar çok maliyet. Yeni bir hobiye başlarken boşuna yüksek bedeller ödemek istemezsin. Hadi gel senle şimdi 5 ana kamp ihtiyacını konuşalım. İlerleyen dakikalarda çeşitli tiyolar da öğreneceksin. Birinci malzemen çadır. Çadır alırken ilk önce en ucuz olana asla ve asla gitmiyorsun. Burada iki kritik nokta var. 1. Su geçiriyor mu? 2. Kolay kuruluyor mu? Yaz mevsiminde olsa zaman zaman geçiş yağmurları seni vurabilir. Bu da kampının rezil olmasına sebep olacaktır. Kolay kurulum olmayan bir çadır aldıysan da daha kampın ilk dakikasında nefret ederek kanter içinde kaldığını maalesef ki kötü bir yolla öğreniyor olabilirsin. Evet, ilk tüyon geliyor. Çadırı kurmadan önce güneşin nereden doğacağını hesaplamaya ya da anlamaya çalış. Çünkü günün ilk ışıkları çadırına vurursa eğer saat 7'de sıcak içerisinde kalıp uyanmak zorunda kalacaksın. Bir ağaç altına, bir gölgeye kurarsan eğer sabah uykuların çok daha konforlu olacak. İkinci kritik malzemen mat. Yattığın yerin ne kadar düzgün olursa olsun bir mat seni emin ol ki çok daha konforlu yapacaktır. Hem üşümeni engelleyecek hem de uyku konforunu arttıracaktır. Biraz daha paran varsa ve alabiliyorsan şişme bir mat da tercih edebilirsin. İkinci tüyomuza geliyorum. Her ne kullanıyor olursan ol, mutlaka çadırın altını kurmadan önce temizlemeyi unutma. Ufacık bir taş dahi olsa gece yatarken seni rahatsız edebilir ya da şişme matının ansızın havasız kalmasına sebep olabilir. Üçüncü kritik malzemen uyku tulumun. Bu senin kamp yapacağın mevsime göre mutlaka değişkenlik gösterebilir. Bu arada tulum almak zorunda da değilsin. Biz senelerdir evden getirdiğimiz yorgan, yastık, battaniyeli ısınma sorunumuzu çözüyoruz. Fakat bunları taşıyacak bir yerin yoksa, motosikletle kampa gidiyorsan ve ben çok sık kamp yapıyorum diyorsam bir uyku tulumu işini çokça görecektir. Uyku tulumu alırken lütfen aldığın sıcaklık derecelerini kontrol et. 5 derece için aldığım bir tulum -25 ile kullanmaya uygun değil. Üçüncü tüyon geliyor. Uyku tulumlarının içine kat kat kazak giyerek girmen gerekmiyor. Olabildiğince ince kıyafetlerle girersen çok daha rahat uyuyacaksın. Aksi takdirde emin ol uyku tulumu görevini yapmak yerine seni terletip üşümene sebep olacaktır. Dördüncü malzememiz ise aydınlatma. Mutlaka kampta bir ışık ihtiyacın olacak. Bunun için böyle bir masa lambası ya da asma lamba ihtiyacını görebilir. Ya da bir el feneri işini görebilir. Ama bizim önerimiz hem uygun maliyetli hem işini görecek olan kafa lambası. Ne dediğimi gece tuvalete giderken çok daha iyi anlayacaksın. Ne demişler? Elin boş, gönlün hoş olsun. Beşinci ana malzememiz ise bir kamp ocağı. Çünkü hem yemeklerini pişirmek için hem de kampın tadına varmak için içeceğin o çayda bu ısıtıcıya ihtiyacın olacak. Ufak da olsa bu kamp ocağı senin çok işini görecektir. Bunu mutlaka almanı öneririm. Eğer bunu taşıyacak yerin yoksa ya da bu bütçeni ayırmak istemiyorsan biz konservelerle de yiyecek işimizi görüyoruz. Her ne kadar soğuk ve tatsız gibi olsa da yine de senin karnını doyurmakta konservelerde çok büyük iş görebilir. Tüyo değil ama 5. ufak bilgiyi de şöyle vereyim. Burada her ne yiyecekseniz yiyin. Bu oksijenden dolayı yediğiniz her şey size çok daha lezzetli olacak. Bu marketlerde satılan o konserve olsa bile. Evet, bu 5 malzemeyi alırsan güvenli ve güzel bir kamp yapabilirsin. Bundan gerisi artık konfor. Şimdi gelelim ikinci aşama. Kampı sevdin. Biraz da para harcayabileceğini düşünüyorsun. Neyi nasıl almalısın? İlk malzemen sandalye. Kamp konforunu oldukça arttıracaktır ama yine benden sana bir tüyo. En ucuz bulduğun sandalyeyi alma. Hem konforsuz oluyorlar hem de aniden kırılabiliyorlar. Git, dene, otur. Rahat ediyorsan bunu tercih edebilirsin. Çadır seçimi. Çadırı seçerken daha önce neler dikkat etmemiz gerektiğini belirlemiştik. Fakat ilerleyen zamanlarda çadırını büyütmek istersen veya değiştirmek istersen dikkat etmek gereken bir husus daha var. Isı geçirgenliği. Çadırını seçerken hem ısı, hem su, hem de kurulum. 3 ana faktörün olacak. Zaten su ve kurulumu ilk faktörde seçmiştik. Burada ise artık kullanışlılık, konfor, hacim alanı ve ısı geçirgenliği senin için kritik olmalı. Bunlara dikkat ederek al. Kamp konforunu arttıran en büyük ekipmanlardan biri bir gölgelik. Gördüğünüz gibi arkası güneş. Öğlen vakitlerinde bazen ağaç altı bulamayabilirsiniz veya orası esmiyor olabilir veya istediğiniz yer olmayabilir. Bir gölgelik sizin kamp konforunuzu oldukça arttıracaktır. Ekstra olarak bu gölgelikler suyu da geçirgenliği
geçirmediği zaman yağmurdan size ekstra koruma sağlıyor. Bir diğer konfor odaklı ekipmanımız ise kamp masası. Kamp masası çok önemli. Kamplarda sık kamp yapmaya başladığınız zaman bu kamp masasının kolayca katlanabilir olması, taşırken az hacim kaplaması önemli kriterler haline geliyor. Bu yatırımları yaparken bunlara da dikkat edin. Evet, şimdi genel tavsiyelerimize geçelim. Öncelikle ilk kampında her şeyi taşımaya çalışma. Sadece gerekli ekipmanları yanında götür. Unutma, YouTube'da gördüğün her ekipmana ihtiyacın yok. Kendini bunu almak zorunda gibi hissetme. Öncelikle git, kamp yap, dene. Zaten nelere ihtiyaç olacağını ilk deneyiminde anlamış, belirlemiş olacaksın. Kamp yapmadan pahalı malzemelere para yatırma. Öncelikle kampı yap, deneyimle. Alacağın malzemeleri daha sonra karar ver. Daha hiç kampa gitmeden birkaç bin TL'yi harcama. Ekipman seçimi yaparken markalara değil, işlevlerine bak. Çok iyi bir markanın hiç işlevsiz bir ürünü almaktansa daha orta seviye bir markanın daha işlevli bir ürünü almak, emin ol, seni çok daha rahat ettirecek. Gitmeden önce kamp alanlarını araştır, bul, yorumları oku. Tuvaleti, temizliği, elektrik imkanlarını mutlaka araştır. Unutma, ilk deneyimlerde kötü bir şey yaşarsan hayatın boyunca kampı kötü bir şeymiş gibi hissedeceksin. Ama iyi ve güzel bir deneyim yaşadığınsa ise artık yeni bir hobin olacak. Evet, bizden şimdilik bu kadar. Eğer buraya kadar izlediyseniz destek olmak için beğenmeyi unutmayın ve kanala mutlaka abone olun. Bir sonraki maceralarda görüşmek üzere.